Allah'ın selamıyla hepinizi selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Sohbet için huzurlarınızdayım. Allah bize hakkı ve hakikati konuşmayı, konuştuklarımızla yaşayabilmeyi Allah bana da size de nasip eylesin. Değerli Müslümanlar, bu topraklar 3 peygamberin, daha doğrusu baba oğul sayarsak 4 peygamberimizin, Hazreti Adem babamızın, Havva annemiz de hatıraları, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İsmail peygamberimiz de ve annesi Hacer'le teslimiyetini, Allah'a nasıl itaat ettiklerini ve Hazreti Muhammed Mustafa'nın aleyhissalatu vesselam Efendimizin mübarek ve muazzez hayatının 53 yılını yaşadığı, ömrünün 53 yılının geçtiği, en zor yılların yaşandığı Mekke-i Mükerreme, Peygamber Efendimizin ahlakını anlatır bize. Buraya gelen bir Müslüman, yani Hazreti Adem babamızın ve Havva annemizin Allah'a karşı işlediği küçük bir hata, cennette Allah'ın yemeyin dediği şeyden yedikleri için. Dikkat edin, cennette haram bir şey yoktur. Sadece bir tane yasak vardır. Yani nasıl oruç tuttuğumuzda su pis midir? Değildir. Haram mıdır? Değildir. Ama oruç saatlerinde yasaktır. Suyun kendi aslı haram değildir. Ama Allah imtihan için içmeyin demiştir. Cennette de babamıza söylemişti, annemize söylemişti, şu elmadan yemeyin diye. Bir defa ısırdılar, tek bir defa ısırdılar. Isırdıklarında üstlerindeki cennet elbiseleri döküldü, anadan uryan kaldılar. Hatta Kur'an-ı Kerim onu öyle anlatır, cennet yapraklarıyla üstlerini örtmeye kalktılar. Elbiselerini düşürdü, cennetten mahrum oldular, cennetten çıkarıldılar. Müslümanlar, hacca gelen bir Müslüman, Hazreti Adem'in şu Arafat'taki tevbesine bakarken şunu hiç aklından çıkarmayacak. İnsanoğlu ağzına aldığı bir haram lokmayla cenneti kaybeder. Ne namazımız namazdır haram yediğimiz müddetçe, ne orucumuz oruçtur, ne de duanız duadır. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, hacca gidenler, Beytullah'ı tavaf için gelenler, onlar lebbeyk, Allahümme lebbeyk dedikçe yerler ve gökler onlarla beraber telbiye getirir. Ağaçlar, kuşlar, gökteki melekler, bulutlar, her şey sizinle lebbeyk, Allahümme lebbeyktir. Yalnız bir kul geldi diyor Resulullah Aleyhisselam. Hadis-i şerif, bir kul geldi buraya hac etmek için. O lebbeyk, Allahümme lebbeyk dedikçe melekler ona la lebbeyk, la sadeyk dediler. Lebbeykin başına çarpılsın senin dediler. Senin ne işin var bu topraklarda dediler. Ashab-ı kiram efendilerimiz korktular, hüzünlendiler, merak ettiler. Kim ya Resulallah? Lebbeyk Allahümme lebbeyk dedikçe, hac etmek için gelip buralarda gözyaşı döküp Allah'ım ben geldim buyur Allah'ım dedikçe meleklerin lebbeykiniz başına çarpılsın siz niye geldiniz dedikleri kimdir ya Resulallah? Peygamberimiz buyurdu ki yediği haram, içtiği haram, şu yola haram yoldan gelenler hac için geldiklerinde, umre için geldiklerinde onların ağzından çıkan her zikri melekler onlara size bundan nasip yoktur derler. Onun için biz cenneti Allah'ın yeme dediği bir elmayı ısırarak kaybettik. Öyle karnını doyurmadı. 3 tane 5 tane yemedi. Bir kere ısırdı. Allah yeme dedi onlar bir kere ısırdılar. Ve cenneti kaybettik biz. 200 yıl şu dünyada Hazreti Adem ve Havva birbirini aradılar. 2 asır sonra buluştular. Kardeşlerim, kimi rivayetlerde Adem babamızın ta Serendip dağlarına, Sri Lanka, Hindistan tarafları, Havva annemizin de Cidde topraklarına indirildiği anlatılır cennetten. Zaten dünya indirilmiş bir yerdir. Yani hani bazıları bazen böyle sırf dine yeni bir şey, yeni bir hava katalım, din modası geçmiş, artık bıktırmış, yeni şeyler lazım gibi sanki pop müzik üretiyor Hacı abi.
Diyor ki cennet diyor aslında dünyanın bir yeriydi diyor. Oradan başka bir yere gelmeye diyor bunu diyor anlatılır. Adem asıl cennette değildi diyorlar. Halbuki Kur'an-ı Kerim cennetten dünyaya indirildi diyor. Yani farklı bir alemden farklı bir aleme geldiği ayet-i kerimenin kendi özünde var zaten. Biz dünyaya geldik bir yasak meyve yediğimiz için. Kur'an-ı Kerim kendisi öyle anlatıyor. Allah kendini öyle anlatıyor. Rabbimizin hitabı bu. Öyleyse bizim hacda ilk öğreneceğimiz şey, bugüne kadar gençtim, heyecanlıydım, arkadaş kurbanıydım, konu komşunun kurbanıydım, kız kardeşimin mirasını vermedim ya Rabbi. Allah'ım biz komşunun hakkına tecavüz ettik ya Rabbi. Otoparkta bana ait olmayan yere arabamı çektim. Gelen adam asıl yerin sahibi mağdur oldu ya Rabbi. Siz kul hakkını ne zannediyorsunuz? Bizim eski büyüklerimiz, milletimiz, ecdadımız öyle hassas bakmışlar ki, bak kul hakkı için ne diyorlar biliyor musunuz? Geçmişin alimleri, dünyada 7 adım beraber yürüyenler, ahirette 70 yıl hesaplaşırlar. Bu gerçekten böyle olduğu için değildir. Bu işin hassasiyetini anlamak için. İsrafı ne güzel anlatmış bizim babaannelerimiz. Benim yaşlı bir emem vardı. Babanın bacısına bizim o Tokat tarafında eme derler. Babamın ablasıydı. Babam 1904 doğumluydu. Emem babamdan 10 yaş büyüktü. Yani 1894 doğumluydu emem. Ben çocukluğumda onun çok kucağında oturur, nasihat ederdi. Hikaye yok, film yok, öyle kitaplar yok, televizyonlar, internetler yok. Öyle güzel hikaye anlatan dedeler, nineler en güzel televizyondu bizim için. Mesela israfı öyle güzel tarif etmiş ki bana. Ben Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın yiyin, için israf etmeyin ayetini ilk nerede duyarsam duyayım hemen ememin o sözü aklıma gelir. Der ki rahmetli Safiye emem derdi ki oğlum Ömer derdi karıncanın belini dolanacak kadar suyu israf ederek alınan abdestten hiçbir fayda gelmez derdi. Karıncanın belini dolanacak kadar sudan abdest alırsan israfın ne kadar kötü bir şey olduğunu anlatıyor. Karıncanın belini ne kadar su dolanır? Bir damla su dolanır. Bir damla bile israf etmeyeceksin diyor yani. Değerli kardeşlerim, Adem babanızdan bir tevbe kaldı Arafat tepesinde. 2 gün sonra Mina, sonrası Arafat ve Arafat yarım günlük bir zamandır. Öğle namazından akşam ezanına kadar. Arafat'ın bütün mübarek kutsallığı o yarım gündür. 2 namaz vakti. Öğleden akşam ezanı okunana kadar. Akşam ezanı okunduktan sonra ha sizin Kayseri ha Arafat. Akşam ezanı okunduğu andan itibaren ha sizin Trabzon ha Arafat. Hiçbir farkı yok. Kutsal olan şey öğleden akşam ezanına kadardır. Arafat'ın vaktisi. Ve ayakta durursunuz. Gücü yetenler, hastalar, yaşlılar hariç. Ayakta durursunuz. Sebep dünya kurulduğundan bugüne bütün suçlular mahkemelerde ayakta ifade vermişler. Yani Hristiyanlıkta da böyle, Yahudilikte de böyle, İslam şeriatında da böyle, laik hukukta da böyle, beşeri düzende de böyle, hiçbir dini tanımayan Çin'de de böyle. Suçlular ayakta ifade verirler. İnsanlık bunu mantıklı bulmuş, haklı bulmuş. Yani sağcısı, solcusu, Türk'ü, Çin'i, Arap'ı, İngiliz'i, Yunan'ı, Yahudisi hepsi böyle yapmış. İnsanlığın bir icması var burada. Suçlu ayakta ifade verir. İşte kardeşlerim biz Arafat'ta ayağa kalkıyoruz. Suçlu benim ya Rabbi, hesap vermeye geldim. İhram giydim ya Rabbi. İhramlarını giyiyorsun. İhram bir kıyafet değildir. İhram bir niyettir. Düşüncedeki, aklındaki şeydir. Kıyafet onun şekil şartlarıdır. Erkekler için mesela zordur ihram. Her şeyi çıkar diyor Allah. Kadınlara Allah pozitif davranmış ayrımcılık olarak. Senin elbisen öylece kalsın. Sen zaten kendin haremsin diyor. Kadın tıraş olurken saçından bir parmak boyunu kessen, bütün saçını kazıttığı zaman bir Müslüman erkeğin saçının tamamını kazıttığı zaman aldığı sevabı alır. İhramdan çıkarken Müslüman bir erkek saçının tamamını kazıtır. İşin artistliğini bırakın. Sağdan 3 tane alsam, soldan 3 tane alsam olur mu? Bırakın bu işleri. Beyler, burası Hazreti Muhammed Mustafa'nın köyü. Burada
bu farz mı, bu vacip mi, bu sünnet mi? Bırakın bunları, en iyisi neyse onu yapmaya çalışın. Bütün mezheplerde, Şiiler dahil, bütün mezheplerde erkeklerin saçının tamamını kazıtması eftaldir ve sünnettir. Resulullah'ın 4 umresi, bir haccı vardır, saçının tamamını kazıtmıştır. Hepsinde. Sabah namazının sünnetini kılmadığı olmuştur Peygamberimiz. Sabah namazının sünnetini kılmadığı olmuştur. En güçlü sünnet sabahın sünnetidir. Olmuştur bazen. Allah Resulü'nün terk ettiği pek çok sünneti vardır ama haccın bir defa örneği var ve 4 defa umresi var, tamamında kazıtmıştır. Onun için saçlarınızı kazıtın. Gülerler hocam, tabi gülecekler. Alay ederler hocam, tabi etsinler. Din için, Allah'ın bir şeriatının bir rüknü için nefsinin biraz zoruna gitsin bir şeyler. Ağır gelsin bir şeyler. Öyle defle, dümbelekle Sırat Köprüsü geçilmiyor. Sizin dininizi size kolaylaştıranlar, helal dairede kolaylaştırsınlar. Ama sevabın büyüğü varken boşu boşuna kaçırmayın. Bir malınız var, birisi diyor ki bunu bana 100 liraya sat, birisi de diyor ki 10 liraya alırım diyor. 10 liraya mı satarsın, 100 liraya mı satarsın? 100 liraya satarsın. Hanıma elbise alırsın, oğlana telefon alırsın, değil mi? Pahalıya satmak ne güzel olur. Peygamberimiz buyurdu ki Allahümme erhamminel muhallikîn. Saçını kazıtanları bağışla ya Rabbi. Bir sahabi dedi ki mukassirîn ya Resulallah. Makasla kesenler ne olsun ya Resulallah? Resulullah dedi ki o adama, o sahabi efendimize Allahümme erhamminel muhallikîn. Saçını dibinden kazıtanları affet ya Rabbi dedi. Adam bir daha sordu mukassirîn ya Resulallah. Makasla kessek ne olacak? Yine Resulullah saçını kazıtanları bağışla. Bir daha sordu, Resulullah 4. sefer dedi ki Allahümme erhamminel mukassirîn. Saçını makasla kesenleri de affet ya Rabbi dedi. 4. sefer. 8 ayar altına da altın diyorlar, 12 ayar altına da altın diyorlar, 22 ayar altına da altın diyorlar değil mi? Hepsi altın. Ver bakalım, hepsine aynı parayı veriyorlar mı? Hepsi altın. Ben size bu topraklarda Peygamber Efendimiz nasıl yaptıysa öyle yapın diyorum. Huzû anni menâsikakum. Haccınızı benden gördüğünüz gibi yapın diyor Resulullah. Veda haccında Halid bin Velid Hazretleri Resulullah Efendimiz'e geldi ve dedi ki ya Resulullah dedi, anam babam sana kurban olsun. Şimdi tıraş oluyorsunuz ya, şu alnınızın üstündeki perçeminizden bana bir tutam versene dedi. Saçın teli. Peygamberin saçı aleyhissalatü vesselam. Berber kesecek, atacak yere. Saçından bir tutam versene ya Resulallah dedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ne yapacaksın Halid dedi. Yani saçın ne yapacaksın? Saçla ne iş olur ki dedi. Ya Resulallah dedi. Benim hayatım İslam düşmanlığıyla geçti. Çok Müslüman öldürdüm savaşlarda. Ben geç Müslüman oldum ey Allah'ın Resulü. Hazreti Ebu Bekir gibi, Hazreti Ömer gibi, Hazreti Bilal gibi değilim ben. Benim İslam'a çok zararım oldu ya Resulallah. Ben amelime güvenemiyorum. Sana inen kitapta bir ayet okudum. Sen onların içlerindeyken Allah onları azap edecek değildir. Enfal suresi. Sen onların içlerindeyken Allah onları azap edecek değildir diyor ayet-i kerime. Ya Resulallah, senden alacağım saçın tellerini öldüğüm zaman çocuklarıma vasiyet edeceğim, kefenimin içine koysunlar. Senden bir parça ben olduğu müddetçe Allah belki beni ateşten korur ya Resulallah. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olan sevgi, onun nübüvvetine olan hürmet, normalde şimdilerde Peygamber Efendimizin sünnetlerine karşı, Resulullah'ın hadisi şeriflerine karşı, milletin zihnini bulandıran, dış güçlerin maşası olan sultanların aklıyla bakarsanız, bunların hepsi bid'at. Halid bin Velid'in yaptığı da bid'at, gereksiz şeyler haşa. Halbuki Allah Resulü ona bir tutam saçını vermiş. Halid bin Velid sarığına sarmış, sarığının içine koymuş savaşlarda. Ölürsem sarığımı bana kefen yapın demiş. Ölmemiş. Allah ona şehadet nasip etmemiş Hazreti Halid'e. Suriye'nin Humus şehrinde çok yaşlı bir halde ölürken yatağında Müslümanlar başına toplanmışlar. Ey Resulullah'ın ve Allah'ın kılıcı Halid! Ey savaşların yenilmeyen kahramanı Halid!
bize nasihat etsene demişler. Rabbine dönüyorsun, belli ki bir daha ayağa kalkamayacaksın. Bu hayattan bize nasihat etsene şu dünyadan. Hazreti Halid diyor ki, ben ölürsem eğer şu sarığımı açın, içinde bir tutam saç var. Onu ben veda haccında Resulullah'tan istemiştim. Peygamberin saçıdır onlar. Resulullah'ın saçını benim kefenimin içine koyun. Benimle beraber cihada gelen nice insanlar şehit oldu. Oğlum yaşında çocuklar. Allah onlara şehadeti nasip etti de bana şehadeti nasip etmedi. Belki Allah yolunda yaptığım işler Allah'ın hoşuna gitmemiştir. Allah razı olmamıştır belki yaptığım amellerden. Hiç değilse Hz. Muhammed'in bedeninden bir parça olan saçları kefenimin içine korsanız Allah belki onun için bana merhamet eder. İhtiyar bir deve gibi yatağında ölmekten utanıyorum ben dedi. İhtiyar bir deve gibi yatağında ölmekten utanıyorum ben dedi. Hazreti Halid bin Velid radıyallahu anh, kardeşlerim, bu şehir Peygamber Efendimizin aleyhissalatu vesselam Efendimizin doğup büyüdüğü yerler. Çocukluğu, gençliği, evlenir. Hazreti Hatice annemizde evliliği. Buradan gidiyorsunuz Kabe-i Muazzama'ya. Sonra Zemzem binası var. Hazreti Hatice'nin ilk evi Zemzem binasının olduğu yerde kaldı, onun altında. Hazreti Ebu Bekir'in evi hemen buradan Kabe'ye giderken sağ kolda. Ön taraftaki eski Hilton Otel'in olduğu yer Hazreti Ebu Bekir'in evidir. Buradan çıktınız, şöyle gittiniz Kabe'ye girerken sol tarafta Anjum Otel var. Anjum Otel'in önü Sümeyye'nin öldürüldüğü yerdir. Hazreti Sümeyye burada öldürüldü. Sümeyye yaşlı bir kadındı. Habeşliydi, siyah, zenci. Bu kadıncağız anası babası köle. Siyahileri insan saymazlardı. Onları kaçırıp köle diye satarlardı. Bunu 19. asırda, 20. asırda İngilizler de yaptılar. Belçikalılar, Hollandalılar, Almanlar hepsi yaptı. 20. asra kadar yaptılar bunu. Yani Peygamberimiz zamanında Araplar yaptı da Avrupalılar çok medeniydi. Hayır, Avrupalılar da yeryüzünün en zalim topluluklarıdır. Amerikalılar da öyle. Kaç milyon Kızılderili öldürüldü Amerikan topraklarında, biliyor musunuz? Kardeşlerim, o zaman Sümeyye anamız zayıf, Peygamber Efendimiz'den 15-20 yaş büyük. Hazreti Sümeyye 70 yaşlarına yakındı şehit edildiğinde. Mahzum oğullarının kölesiydi. Mahzum oğulları Ebu Cehil'in sülalesidir. Mahzum oğullarının kölesiydi. Kocası Yasir Yemenlidir. Yasir Efendimiz Ammar'ın babası yani. Ammar iki kardeştir. Bir Ammar vardır, bir Abdullah. Sümeyye'nin iki oğlu vardı. Köleydi bunlar. Bu garibanlar nasıl evlenmişler? Yasir Yemen'de babasının çok evlilik var o zaman. Bir çocuğu olmuş başka hanımından. Yasir'in babası Malik. Bir çocuğu olmuş. Oğlan çocuğu kıymetli. Kız çocuğu uğursuz. Hele birinci çocuk kız olursa, bir kadın ilk doğurduğu çocuk kız olursa o çocuk şeytandan sayılıyordu. Onun için rahat öldürüyordu birçok aşiret. Hepsi öldürmüyordu. Ama öldüren aşiretler vardı. Şu Mekke'deki birçok kabile birinci çocuk kız olursa öldürüyorlardı. Mesela burada da hanımlar çok. Ananızın babanızın ilk çocuğu olan var mı kadınların içinde? Ben anamın babamın ilk çocuğuyum diye. Var mı diye el kaldırsın. Var bak 8-10 tane. Bunlar uğursuz. Bunlar uğursuz. Yani İslam gelmeden önce öyleydi. Böyle inanıyorlardı. Buna inanıyorlardı. Kadın itiraz edemiyordu kocasına. Süt emen bebesini göğsünden çekiyordu. Birinci çocuk kızsa şöyle 200 metre ileri götürüyordu. Çukuru kazıyordu adam. Canlı çocuğu o ateş gibi kumun içine atıyordu. Üstüne kumu örtülüyordu canlı. Sonra çocuk çırpına çıkar. Ben arkamı dönünce anası kurtarır diye o çocuğun üstünde hoplaya ölünceye kadar hopluyordu. Hazreti Muhammed neyi değiştirdi biliyor musunuz? Bunu değiştirdi. Hazreti Muhammed bunu değiştirdi aleyhissalatu vesselam. Bu cehalete dur dedi. Allah daha 5 vakit namazı farz kılmadan ve izel mev'udeti suilet
بِاَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ayetini gönderdi. Öldürülen kız çocuğuna sorulacak diyor ayet-i kerime. بِاَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ Senin ne suçun vardı kız? Yavrucak, seni niye öldürdüler? Allah soracak bunu diyor. Peygamberimiz bunu söyledi. Bu Mekke'de. Tekvir suresinin 9. 10. ayetleri. Hazreti Muhammed bu ayetleri okuyunca Mekkeli kadınlar bir kulak çevirdiler ki Hazreti Muhammed kızlar uğursuz değil diyor. Peygamberimiz bu ayetleri okudu ve dedi ki ey insanlar dedi. Oğlan çocuğunu size kim veriyorsa kız çocuğunu da o Allah veriyor dedi. Kız çocuğu uğursuz değildir dedi. Kız çocuğu berekettir dedi. Kızlar babasıyım ben dedi Resulullah. Ben kızlar babasıyım dedi. 4 tane kızı vardı Resulullah'ın. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki bundan sonra kızlarınızı öldürmeyin dedi. Bırakın bu cehaleti dedi. Bunun için Müslüman olmanız da gerekmiyor. Öldürmeyin kız çocuklarınızı dedi. Mekkeli kadınlar bunu dinleyince akşam kocaları eve gelince onlara dediler ki Müslüman değil. Ebu Cehil'in karısı, Ebu Süfyan'ın karısı, Utbe'nin karısı, Velid'in hanımı misal. Dedi ki akşam kocalar eve gelen müşriklerin kadınları Muhammed'in bugün okuduğu ayetleri, ona Rabbinin gönderdiği ayetleri duydunuz mu? Duymaz mı? Duydular ama duymazdan geldiler. İşlerine gelmiyor. Ne dedi yine dedi Muhammed dedi? Kız çocuğu uğursuz değildir, berekettir diyor. Her biriniz bir annenin çocuğu değil misiniz diyor. Oğlan çocuğunu kim veriyorsa kız çocuğunu da o Allah veriyor dedi. Ben kızlar babasıyım dedi. Bir daha bizim kızlarımızı öldürmeyeceksiniz dedi kadınlar. Bizim doğurduğumuz çocukları öldürmeyeceksiniz dedi. Eğer bir daha doğurduğumuz çocukları bu kız çocuğu uğursuzdur, buna niye boşa ekmek yedirelim derseniz vallahi biz Muhammed'in dinine gireriz dediler. Biz de Müslüman oluruz dediler. Hazreti Yasir'in babası bir genç kadın alır çocuğu olur. Bir de oğlan olunca kıymetli olan. Oğlan çocuğu değerli o günün dünyasında. Savaşa gideceğin oğlan lazım, yola gideceğin oğlan lazım. Savaşa gireceğin, tarlayı ekeceğin oğlan lazım. Çoban olacak oğlan lazım. Oğlan çocuğu kıymetli yani. Sevindi. Oğlu 3-4 yaşına gelmiş. Oynarken çocuklarla aşağı mahallede veya tarlada, arazide oynarken köle tüccarları, böyle çocuk kaçıran köle tüccarları bu Yasir'in kardeşi Mali'nin küçük oğlunu kaçırmışlar. Kaçırınca aramışlar, taramışlar, bulamamışlar. İnternet yok, Instagram yok, emniyet yok, polis yok, kamera sistemi yok. Bulamamışlar. Günlerce, haftalarca bulamayınca yaşlı adam yatağa düşmüş, hastalanmış. Oğlum kayboldu diye. Sonra 2 büyük oğlunu çağırmış, önceki hanımından olma çocuklarını. Çocuklar demiş, malı davarı satın, kardeşinizi bulun dedi. Bana mal davar ne lazım? Gidin oğlumu bulun dedi. Alın parayı, koyun cebinize, panayırları gezin. Ukas panayırı var, Mecenne panayırı var, Zülmecaz panayırı var, Mina'daki hac panayırı var. Bunların hepsi köle tüccarlarının mallarını getirip sattığı yerler. Yemenlere, Mekke'lere 900 kilometre. Bugün Türkiye'de her yerde kamera var. 100.000 çocuk kayıp Türkiye'de biliyor musunuz? 100.000. Bir kısmı kendi gönüllü kaçmış. Üvey babadan, ananın hayırsızlığından, babanın kötülüğünden. Bir şekilde kaçıyor çocuklar. İnternetten, o televizyonda gördüğü sanatçı dedikleri soytarıların hayatına özeniyorlar. Uyuşturucuya alışıyorlar, kaçıyorlar, evden kaçıyor çocuk. Anası babası yüreği yanıyor, ölüyor, ağlıyor, sızlıyor ama yok çocuk. 100.000 kayıp çocuk var. Milyon tane kamera var, düşünün. O zaman nasıl bulacaklar? Panayırlara gidin, bekleyin diyor. Satılan çocuklar satılıyor, kadınlar satılıyor, adamlar satılıyor. Koca koca adamlar satılıyor pazar yerinde, köle pazarlarında. At satar gibi, inek satar gibi affedersiniz insan satılıyor. Kölelik böyleydi. Hazreti Muhammed orucunu bozan bir köle azat etsin dedi. Yeminini bozan bir köle azat etsin dedi. Neyi değiştirdi Hazreti Muhammed anlıyor musunuz? Kız çocuklarının ölümünü durdurdu, pazarlarda insan satışını durdurdu. İbadetini bozana bir köle azat edin dedi. Köleliği böyle yok ediyor zaman içinde. Kardeşlerim, Malik malını davarını sattığı 2 oğlunu gönderdi.
Bulamadılar. Ukas Panayırı Taif tarafında, 100 kilometre buraya. Mecenne Panayırı Arafat'tan 30 kilometre ileride. Zülmecaz Panayırı Merv Zahran tarafında, Medine tarafında. Ve Mina Hac Panayırı. En büyüğü hac. Ta İbrahim peygamberden beri hac var. En büyük toplantı, fuar orada oluyor. Oraya geldiler. Bulamadılar kardeşlerini. Satılan çocuklara baktılar yok, kardeşleri değil. Bulamayınca hazır para, hazıra hazine dayanmaz derler ya. 1 ay, 2 ay, 3 ay beklediler. Aha bugün gelir, aha yarın gelir. Mekke'nin pazarı genişmiş, burada bekleyelim. Gelen yok, giden yok. Para bitti. Yanlarındaki para bitti. 2 kardeşten biri dedi ki, abi dedi, paramız bitti. Yarın kardeşimizi bulsak neyle alacağız? Neyle alacağız? Para yok. Gidelim dedi. Babamıza diyelim. Ama babam dedi ki dedi, çocuğumu bulmadan gelmeyin dedi. Oğlumu bulmadan gelmeyin dedi. Ben babama oğlumu bulamadım diye dönmem dedi. Bunu diyen Yasir. Ben dönemem babama dedi. Öbür kardeş geri döndü. Yemen'e geri döndü. Millet bizden kaçıyor dedi. Herkesten yemek isteye insanların artık seni istemiyorlar. Ya kardeşlerim, Hazreti Yasir burada kaldı. Mekke halkına dedi ki, ey Mekkeliler, ben Yemenli Mali'nin oğlu Yasir'im. Beni bu şehrin dışına satmayacağınıza söz verirseniz kendimi ücretsiz köle olarak veriyorum size dedi. Benim karnımı doyurun, yatacak bir yer gösterin, işinizi göreyim, hizmetçiniz olayım, bu şehirde benim yaşamama izin verin. Ebu Cehil'in sülalesi kalabalık, onlara adam lazım, gelene, gidene, bir sürü misafirler oluyor, erkek adam lazım. Yetişkin adam en az 10 deve öder bedavaya. Tamam dediler, seni biz aldık dediler. Yıllar sonra Hazreti Sümeyye de Afrika'dan kaçırılmış küçücük çocuk, o da geldi. Sonra onlar büyüyünce kaçmasınlar bir yere diye onları evlendirdiler, 2 köleyi. Yemenli Yasir, Afrikalı Sümeyye'yi Ebu Cehil'in sülalesi evlendirdi burada. 2 çocuklar oldu, biri Abdullah, biri Ammar. Sonra Peygamberimiz İslam'ı ilan ettiğinde ilk Müslüman olan 7 kişiden ikisi bunlar, karı koca. İlk Müslüman bunlar. İlk. Hani ilk 4'ü sayıyoruz ya, Hazreti Hatice, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ali, Hazreti Zeyd. Bunların dışında ilk 7 Müslümandan ikisi Sümeyye ile kocası Yasir. Birisi mesela Bilal-i Habeşi. İlkler bunlar. Hazreti Sümeyye'nin Müslüman olduğunu kocasıyla duyunca Ebu Cehil dövmeye başladılar bunları. Bizden siz akıllı mısınız? Siz mi daha akıllısınız? Bizim dinimizi bırakıp Muhammed'in dinine girdiniz, öyle mi? Öyle ağır işkenceler ettiler ki yaşlanmış bunlar artık. Hazreti Sümeyye 70 yaşına gelmiş. İhtiyar kadın. Dayağa dayanabilir mi? 70 yaşında birini acımasızca bir dövün bakalım. Hastaneden çıkmaz. Nasıl dövdüler ikisini de? Onlar yine vazgeçmediler. Bir gün öyle dövdüler ki yüzünü gözünü patlattılar, haşatlarını çıkardılar, bırakmadılar kafirler, ellerini ayaklarını gergince bağladılar. Nasıl zor bir işkencedir. Ayaklarını gerdirdiler, koparır gibi. Kazık çaktılar, oraya bağladılar. Kollarını da koparır gibi ayırdılar, onları da öyle bağladılar. 3 gün böyle beklettiler. Her gün geliyor, Muhammed'in dinini terk ettin mi diyor, o da ahad diyor, Allah bir diyor. Müslüman, terk etmiyor. Ebu Cehil delirdi. 3 gündür rezil ettiniz beni dedi. Demek Muhammed'i terk etmiyorsunuz. 3. gün geldi, bugün sizi öldüreceğim dedi. Millet benimle alay ediyor dedi. Kölelerine hala gücün yetmedi mi diyorlar dedi. Muhammed size ne vaat ediyor dedi. Ne verecek size Muhammed dedi. Ben daha çok vereceğim dedi. Para istiyorsanız para dedi. Ev istiyorsanız ev. Muhammed'in dinini terk edin, ben size her şey vereceğim. Bak öleceksiniz dedi. Elinde hançer. Yasir zavallı adam, Yemen'den gelmiş, eliyle köle olmuş. Baba sözü dinlemiş, baba. Babanın sözünü yıkmamak için, ben babamın karşısına oğlumu bulamadan geldim demem diye kendini eliyle gönüllü köle yapmış burada. Yasir. Sonra Hazreti Sümeyye Ebu Cehil'e dedi ki, ey Amr dedi, ey Amr biz cahildik dedi.
Bir şey bilmezdik, siz bizim efendimizdiniz. Biz siz ne yaparsanız doğru olarak inandık. Bize hayvan gibi muamele yaptınız. Köpeklerin, develerin yemediği yere yemlerimizi, yemeklerimizi koydunuz. Hayvanlarla yemek yerdik biz. Bize bir gün olsun yeni elbise giydirmediniz. Bize hep hakaret ettiniz, hep kötü söylediniz. Yine siz bizim efendimizdiniz ama Allah bize acıdı, bir peygamber gönderdi. Hazreti Muhammed bize dedi ki, siyahın beyaza, beyazın siyaha üstünlüğü yoktur. Hepimizin Rabbi Allah'tır. Siz analarınızdan köle doğmadınız. İnsanlar sizi köleleştirdiler. Allah'ın huzurunda bu köleliğin hiçbir kıymeti olmayacak. Korkmayın, Allah'a iman edin. Allah size sonsuz cennetler verecek dedi. Ve Hazreti Muhammed vallahi siyahla beyaz onun huzurunda Allah'a ibadet ederken yan yana namaz kılıyor. Mekke'nin en şereflisi Ebu Bekir'le Mekke'nin en garibanı Bilal-i Habeşi siyahla beyaz yan yana namaz kılıyor aynı hizada. Halbuki siz Kabe'ye girdiğinizde siyahlar geri çekilir. Sizinle yan yana duramaz kimse Kabe'de. Köleler efendilerin yanında aynı hizada duramazlar. Biz Muhammed'in dinine iman ettik. Şimdi sen bizi hem dövdün hem sövdün. Boğazımızı sıktın, yüzümüze tükürdün, vurdun, kanattın. Şimdi senin dinine geri dönersek ayıp olmaz mı Muhammed'e dedi. Utanırım Allah'tan dedi. Vallahi bu kadar küfür, bu kadar dayaktan sonra Hazreti Muhammed bizim ne boğazımızı sıktı, ne yüzümüze tükürdü, ne dövdü bizi. Vallahi o bizi İslam'a sadece davet etti. Biz gönlümüzle, rızamızla İslam'a girdik. Şimdi senin dayağından dolayı, senin işkencenden dolayı seni bırakıp, Muhammed'i bırakıp senin dinine girersek ayıp olur Allah'a dedi. Utanırız Allah'tan. Ben senin anan yaşındayım ey Amr. Bu saatten sonra senin dinine asla girmem dedi. Belli ki bizi öldüreceksin, elindeki hançeri havaya kaldırmış. Belli ki bizi öldüreceksin, oğullarımı da öldüreceğini söylüyorsun. Oğlunu da öldürsen, kocamı da öldürsen, beni de öldürsen, ben bugün sana yenilmeyeceğim dedi. Bugün sana yenilmeyeceğim ey Ebu Cehil. Vallahi utanırım Allah'ın huzuruna dinini değiştirmiş biri olarak gitmeye. Ebu Cehil çıldırmış gibi kafir elindeki hançeri Hazreti Sümeyye'nin yüreğine sapladı. Kocasına sordu, o dedi ki hanımının vazgeçmediği dinden ben mi vazgeçeceğim dedi. Sonra onu da öldürdü Ebu Cehil. Aha buradan Kabe'ye giderken Kabe'ye gelmeden sol tarafta avlunun içinde Sümeyye'nin öldürüldüğü yer. Beni duyuyor musunuz? Sizi 6,5 inçlik bir akıllı telefonla maskara maymuna döndürdüler. İnternet dediler, müzik dediler, parti dediler, siyaset dediler. Müslümanı namazdan ettiler, oruçtan ettiler. Daracık pantolonla sokakta gezmek ayıptır, günahtır, haramdır. Hem kadına hem erkeğe, hem kadına hem erkeğe. Ne kadınımız utanır oldu Allah'tan, ne erkeğimiz utanır oldu Allah'tan. Söyleyin, size Allah başka bir kitap mı gönderdi? Millet korkuyor. Hoca söylerse rezil eder televizyonlar. Ne karışıyorsun bizim hayatımıza diyor. Hayat senin aslanım. Ben sadece söylerim. Senin hatırın için de bunu susarak ahirette başımı belaya koymam. Kızıma da söylerim. Anama da söylerim, hanımıma da söylerim, sana da söylerim. Bildiğiniz gibi yaşayın. Hiçbirinize bir tokat vuracak değilim. Hiçbirinizin boğazınızı sıkacak değilim. Ama Allah'ın şeriatını da size susturtturmam. Öyle şikayet ederler, boğazımı sıkarlar, ekmeğimi keserler. Şuradan kovarlar, buradan kovarlar. Şeriatı size yıktırmam. Ben söylerim. Siz bildiğiniz gibi yaşayın. Bir gün göreceksiniz. O daracık pantolonlarınızı sıyıracaklar bacaklarınızdan, bir kefene saracaklar. Soğuk bir toprağın içine atacaklar. Üstünüze toprak örtecek, oğlunuz kızınız bile bırakıp gidecek. Sonra böcekler önce kaşlarınızın üstüne gelecekler. Biliyor musunuz? Mezardaki ölünün böcekler ilk önce kaşlarını yiyorlar. Nereden biliyorsun hocam? Ben İstanbul'da
10 yıl Mezarlıklar Müdürlüğü'nde idarecilik yaptım. İhtilaflı meselelerde mahkemeye vermişler, 3 aylık mezarın açıldığını gördüm. 6 aylık cenazenin açıldığını gördüm, savcının kararıyla. Hakim kararıyla 5 yıllık mezarın açıldığını gördüm. 50 senelik mezarın açılıp mirasta DNA testiyle çocuk testi belirlemek için 50 yıllık mezarın açıldığını gördüm. Yani 3 aylık ölü ne hale geliyor? 1 yıllık ölü ne hale geliyor? 10 yıllık ölü mezarda ne şekle geliyor ben gördüm. Onun için size nasihat ediyorum, kendime nasihat ediyorum. Sümeyye anamızın sözünü unutmayın. Öyle filmin kazası var, namazın kazası var, filmin kazası yok. Bırakın bunları. Bizim partinin başkanı gelecekmiş diyor. Sabahtan gidiyor, akşama kadar meydanda ağaç gibi bekliyor. Hani namaz? Hani namaz? Ya dünyanın bütün insanları bir araya gelse, bütün particileri, bütün liderleri bir araya gelse, sizin üstünüzden bir namazı kaldıramaz. Allah'ın huzurunda bir namazı kaldıramaz. Peygamberimiz kızını evlendirdi de Fatıma'yı Medine'de, 6 ay boyunca kapısını çaldı sabah namazında. Yeni evliler bunlar, babasının evinden yeni eve gitti. Belki vücut dengesi bozulmuştur, karı koca hali farklıdır, namaza kalkamamıştır yavrum diye. 6 ay Hazreti Muhammed Medine'de kızının kapısını çaldı. Yavrum Fatıma namaz dedi. Kadınlara ait özel günler vardır biliyorsunuz. Mazeretli olduğu günler. Bilmez ki Resulullah kızının mazeretli günü hangisi? Her gün çaldı. Her gün Fatıma kalktı, baba kalktım dedi. Bir gün kalkamadı Fatıma. Bir gün. Yorgun muydu, hasta mıydı, mazeretli miydi bilmiyoruz. Hazreti Fatıma anamız bir gün kalkamadı. Resulullah bir daha vurdu kapıyı. Fatıma, yavrum namaz dedi. Ses yok. Bir daha vurdu kapıyı. Fatıma, yavrum namaz dedi. Ses yok. Allah Resulü iki eliyle kapıyı yumrukluya dedi ki Fatıma kalk Allah aşkına dedi. Babanın peygamberliğine güvenme. Vallahi yarın Allah'ın huzurunda ben senin üstüne yazılmış bir namazı kaldıramam yavrum dedi. Ay canım peygamberim senin köyündeyiz şimdi ya Resulallah. Salat selam okuyanlara yalakalık yapıyor diyorlar. Peygamberin hanımına dil uzatıyor soytarılar. 2 kocadan arta kalan Hatice'ymiş öyle mi? Yazıklar olsun bu sözü söyleyenlere. Bu sözün ardına düşenlere yazıklar olsun. Hazreti Hatice anam bu Mekke'nin en şerefli, en zengin, dünyalar güzeli bir kadındı. Peygamber Efendimiz onunla evlenmeden önce duldu. Ama Mekke'nin bütün liderleri Ebu Cehil başta olmak üzere Hazreti Hatice ile evlenmek için Hatice'nin kapısını aşındırıyordu. Hatice hem genç ve güzel bir kadındı, hem çok ahlaklı ve çok zengin bir kadındı. Hazreti Hatice'de bir kadında olacak bütün güzellikler vardı. Ve Resulullah biliyor musunuz? Son cümlem bu olsun. Hazreti Peygamber Hatice annemizi tanıdıktan sonra her geçen gün daha çok sevdi. İnsan hayatında insanlar tanır. İşte evlenirsiniz, kocanızı tanırsınız. Biz mesela böyle internette, Facebook'ta tanışıp Twitter'da boşanma yoktu o zamanlar. O zamanlar öyle üniversitede, kursta, kampta, kampüste karı koca birbirini şimdi böyle buluyor. Olur. Bu da mümkün. Ayıp değil. Ama çok sağlıklı değil. Tam tanıyamayabilirsiniz. Ananın babanın bulduğunu çağ dışı sayıyor adam, gazeteden bulduğunu modern zannediyor. Şimdi kardeşlerim, ben mesela hayatımda hiçbir kız sevmedim, hiç hayatımda. Evlendiğim hanımımı bir arkadaşım tavsiye etti. Kur'an kursunda İsmail Hanım, Mahmud Efendi'nin kurslarında okuyor dedi. Öyle tanıdık. Tanıdıktan sonra da sevdik birbirimizi. Fakat insan hayatında birbirini tanıyor, iş arkadaşı oluyor, tarla komşusu oluyor, yazlık komşusu oluyor. Bir şekilde birbirimizi tanıyoruz. Tanıdıktan sonra insanın sevgisini arttıran insanlar vardır. Tanıdıktan sonra gözünüzden düşen insanlar vardır. Tanırsınız mesela, ulan tanıdığım bile lanet olsun, hiç de tanıdığım gibi değilmiş. Adam çıkmadı dediğimiz olur. Hazreti Muhammed'in hayatında bir insan olarak tanıyıp sevgisi sonsuza kadar devamlı çoğalan Hazreti Hatice'dir. Allah Resulü Hatice'yi her geçen gün büyüyen bir aşkla sevdi.
hem kadın olarak ona aşıktı Resulullah. Çünkü 6 tane çocuğunun annesi. 6 çocuğunun annesi. Bir hanım olarak onu çok seviyordu. Müslüman olarak onu çok seviyordu. Malını mülkünü Allah yoluna harcamış. Ve öyle iyi bir kadın ki şu Mekke'nin en zengin 3 kişisinden biri. Mekke'nin en zengin 3 kişisinden biri Hatice'ydi. Bütün malını Hazreti Muhammed fakir fukaraya sadaka olarak dağıttı. Yardım olarak verdi. Bir gün olsun o benim babamdan kalma mal ey Muhammed demedi. Şimdi hanımına adam çocuğunu doğurmuş, ömür boyu çamaşırını yıkamış, burası senin babanın evi mi diyor, vurdu muydu tuttururum diyor. Bu kadının neyi? Çocuğunu doğurmuş senin, çamaşırını yıkamış, yemeğini pişirmiş, ne mal daha ne para başına kakıyorsun. Böyle bir hakkın mı var senin? Müslümanlar kadınımızı ayrı ahlaksızlaştırdılar, erkeğimizi ayrı ahlaksızlaştırdılar. Yani sadece kadınlar bozulmadı. Kadınların da ahlakını bozdular, erkeklerin de ahlakını bozdular. Allah'ım şuraya kadar geldik ya Rabbi. Bizi Hazreti Muhammed'in ahlakına döndür ya Rabbi. Amin. Çoluğumuzu, çocuğumuzu, yavrularımızı, gençlerimizi Resulullah'ın yoluna dönder ya Rabbi. Amin. Kardeşlerim, haccımız mübarek olsun. Amin. Arafat geldi artık. 2 gün sonra Mina, 3. gün Arafat'tayız. Her şey bugün için. Bütün ömrümüz boyunca bugün içindi her şey. Biliyor musunuz? O Sümeyye'nin kocası Yasir kardeşini hiç bulamadı. Bulamadı biliyor musunuz? O çocuk gitti. Nereye saktılar, öldü mü, kaldı mı bilen yok. Ama Yasir babasının sözünü yere düşürmemek için geldi buraya, köle oldu. 70 yaşında şurada yüreğine hançer saplanıp şehit edilinceye kadar Yasir babasına verdiği sözü hiç bozmadı. Ananızın, babanızın kıymetini bilin. Ananız babanız ölmüşse eğer, onlara hiç değilse mezarlarına ziyaret ederek, onların ardından sadaka vererek, kurban kestirerek, onlar için Kabe'de bir Yasin okuyup bağışlayarak ananızı babanızı boş bırakmayın. Bu şehir Müslümanlık gelmeden önce babasının sözünü dinleyen adama cennet vermiş bir şehir burası. Yasir o gün kardeşimi bulamadım, para da bitti zaten deyip geri dönseydi Yemen'e ne Hazreti Muhammed'i tanıyacaktı, ne İslam'ı bilecekti. Babasının sözüne sabretti, burada kaldı, kardeşini bulamadı ama Hazreti Muhammed'i buldu. Can kardeşlerim, burada insanlara beklemediğiniz nimetler verilir. Allah hiçbirinizi eli boş döndürmesin. Haccınızı mebrur eylesin. Öyle kimseye kibir yapmayın. Aman şu Araplara bak nasıl pis insanlar demeyin. Aman eliyle yemek yiyorlar ne görgüsüz adamlar demeyin. Demeyin. Fakir onlar. Siz bilir misiniz onların yaşantısını? Afrika'dan gelenler nasıl gelirler buraya bilir misiniz? Sizin gibi uçakta mı geliyorlar zannediyorsunuz? Bütün eşyaları başlarındaki sepette gemilerle getirilir, Kızıldeniz'in bu tarafına bırakılırlar. Kızıldeniz'in buraya en yakın yeri 100 kilometre. 100 kilometre. Bir kısmı bulursalar bir otobüsün üstünde cayır cayır ateşin altında. Bir kısmı yürüyerek. Herkes bir şekilde geliyor buraya. Çünkü herkes Hanefi mezhebinden değil, Maliki mezhebinde ayağı yürümeye gücü yetene olur, hac farzdır, paran olmasa bile. Ömründe bir kere yürüyerek hacca gelmek farzdır. İleyhi sebîle ayetini onlar öyle tefsir ederler. Der ki bir adamın bacağı yetiyorsa kadın, yürümeye gücü yetiyorsa bir defa yürüyerek hac edecek. Onun için onlar gemilerle sahile düştükten sonra paraları yoksa bilirler ki burada biri karnını doyurur, biri ekmek verir, biri sadaka verir. Bir şekilde doyarız, hiçbir şey bulmasak zemzem içer, hurma yeriz. Öyle geliyor milyonlarca insan. Kimseyi küçük görmeyin. Ve sizin haccınızı kimin sayesinde kabul olduğunu bilemezsiniz. Bilemezsiniz, öyle hava yapmayın. Otel beğenmiyor bizim hacı. Anam diyor. Hiç bizim Türkiye'deki otellere benzemiyor diyor. Hadi şunu da bitireyim. Bitti aslında da. Şu aklıma geldi. Bandırmalı Ali amcayı söyleyeyim de bitireyim. Mehmet Emin Ay Hoca anlatmıştı bize. Profesör Mehmet Emin Ay, Bursa İlahiyat'ta. Kıymetli bir hocamız. Bandırmalı Ali amca vardı. Balıkesir Bandırma'da. Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretlerinin talebelerinden. Bandırmalı Ali emmi hac ilk Cumhuriyet döneminde
serbest bırakılması 1947 ya da 48. O yıllarda ya da 50'li yıllarda Ali amca gencecik delikanlı daha hacca gelmiş. Yeni evli, hacca gelmiş Alemmi. Hacca gelince böyle Kabe'nin mermer yok. Mermer bak nasıl güneş vurdukça soğuyor Kabe'nin tabanındaki mermer. Altından soğuk sular geçiyor. O su soğutuyor mermeri, ayağın yanmıyor. Yoksa o mermer cayır cayır yakar. Değerli kardeşlerim, kum o zaman, kum. Ateş gibi basamıyorsun. Alemmi namazdalar tabii, hacca gelenler. Yanına bir Afrikalı zenci düşmüş. Nijeryalı mı, Sudanlı mı? Namazda tahiyyata oturunca bir eline bakmış, Alemmi sarışındı. Arnavutlar gibi böyle, bembeyaz. Bembeyaz Alemmi. O zenci de simsiyah ya. Elleri tahiyyatta şöyle yan yana bakmış. Anam demiş. İyi ki Allah beni Türk yarattı demiş. Ben böyle siyah olsaydım bizim hanım benden korkardı demiş. Hanım evlenmezdi benimle demiş. Böyle siyah zenci olsaydım ne kötü olurdum demiş. Bir an namazda kalbini bozmuş. Namaz bitmiş. O yanında oturan adam Arapça biliyor sadece. Dönmüş Alemmi'ye vurmuş. Ali Efendi demiş. Boyayı mı beğenmedin, boyacıyı mı beğenmedin demiş. Alemmi adama söylemiyor sesli olarak. Kendi içinden söylüyor. Boyayı mı beğenmedin, boyacıyı mı beğenmedin Ali Efendi diyor. Siyahın da, beyazın da boyasını çalan Allah değil mi ki diyor. Ali Efendi, eğer beyaz deri çok kıymetli olsaydı, Allah ayağımın altına beyaz deri koymazdı demiş. Zencilerin ayağının altı beyaz olur. Çok kıymetli bir şey olsaydı beyaz olmak, ayağımın altına koymazdı o beyaz deriyi demiş. Ali amca, o Mehmet Emin Ay Hoca anlattı bize. Ali amca o zamana kadar ki buluğ çağından itibaren bütün namazlarını yeniden kaza etmiş. Ölene kadar. Ben kibirle namaz kılmışım. İçimde böyle Türk olduğum için, beyaz olduğum için, yakışıklı olduğum için bir kibir varmış benim içimde. Kimseden üstün görmeyin kendinizi. Güler yüzle selam verin. Hele hanımlar. Bir acayipsiniz. Yolda robot gibi yürüyorsunuz. Ya hiç değilse kadınlara selam verin. Tanımadığınız kadınlara. Tanımadığınız. Selamünaleyküm deyin. Güler yüzle. Zenci olsun. Endonezyalı olsun. İranlı olsun. Iraklı olsun. Pakistanlı olsun. Selamünaleyküm deyin. Namaza gittin. Selamünaleyküm deyin. Böyle başınızla. Onu herkes anlar. Ya der ki ne güzel selam veriyor bu Türkler der. Peygamberimiz diyor ki selamı yayın diyor. Selamı yayın. Selamı yayın ki birbirinizi seversiniz diyor. Ya yolda gidiyorum, asansöre biniyorum. Aynı binada oturuyoruz. Asansöre geliyor adam robot gibi duruyor. Ya selamun aleyküm, hayırlı sabahlar de. Birbirinize selamı yayın. Hacılar, erkekler, bayanlar. Hepinize söylüyorum. Allah ibadetlerinizi kabul etsin. Burada topladı şu sıcakta, cennette de toplasın inşallah. Allah elinizden kimseyi cehenneme düşürmesin. Amel defterinizde affedilmemiş bir günah bırakmasın. Rabbim hepinizden razı olsun. Sağ olun, var olun.